8G kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere derlediğim çok fantastik olan 4 kayıp şehirden bahsetmek istiyorum. Konumuza geçmeden önce bu tür videoların devamı için videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kamboçya'nın Angkor bölgesinin kalbinde yer alan 12. yüzyıldan kalma Bayon Tapınağı'nın duvarlarına, üzerine oyulmuş taş yüzlere güneşin gölgeleri vuruyor. Her biri ürkütücü güzellikteki kuleler ve duvarlardan oluşan Angkor, zamanın bir portresini andırıyor. Görkemli kral heykellerinin ortasından geçen geniş caddeler terk edilmiş, insanın hayal gücü ise bir zamanlar burada neler yaşanmış olabileceğine dair hikayeler yazıyor. Bin yıllar boyunca geri gitmek ve kentleşmenin başlangıcını görmek için ziyaret edilmesi gereken 4 antik şehrin adresini sizler için veriyorum. Kamboçya'da Angkor, Amerika'da Cahokia, Roma'da Pompei ve Türkiye'de Çatalhöyük. İnsanlık tarihinin en görkemli yerleri, gerçek hikayeler gizliyor. Bu 4 antik şehrin kimler tarafından nasıl kurulduğu, neden terk edildiği, nasıl bu kadar ihtişamlı yapılara dönüştüğü hala tam olarak bilinmiyor. Angkor'un bulunuşu. Angkor, 1860'da Fransız kaşif Henry Mohot tarafından bulundu. Mohot, hayranlık uyandıracak kadar devasa eserlerin Yunan veya Mısır uygarlıkları tarafından inşa edildiğini düşünüyordu. O dönem için bilinen bu güçlü, aydın ve uygar topluluklar dışında var olmuş bir başka kültürden haberdar değildi. Kayıp şehirlerin bazıları sömürgeci anlayış sonrasında 18. yüzyılda Avrupalı kaşiflerin ülkelerin sömürgelerinde yaptıkları keşif gezileri sırasında bulundu. Geride kalan kalıntılar ise burada yaşamış medeniyetlere dair sonsuz sayıda soru bıraktı. Sömürgeci Avrupalıların asıl arayışı Atlantis'ti. Bugün bile hala en büyük tarihi kayıplardan olan ve çoğu arkeolog için takıntı haline gelen Atlantis, ilk kez Platon'un yazılarında yer almıştı. Belki Platon sadece bir felsefeyi anlatmak için hikaye uydurmuştu. Ama onun inandırıcı anlatımı efsane avcılarını yüzyıllardır peşinden sürüklüyor. Angkor Wat, Kamboçya'da bulunan tarihi bir tapınak kompleksidir. Dünyanın en büyük dini yapısı olarak bilinen Angkor Wat, 1,6 milyon metrekarelik bir alanı kaplar. Yapılışı 30 yıl sürmüş, bu gerçeküstü yapı dünyanın en büyük yapısıdır. Angkor Wat, düzgün şehircilik anlayışıyla dizayn edilmiş, geniş bir su dağıtım şebekesi olan yontma taş işçiliği harikasıdır. Sanatsal ve kültürel açıdan eşsiz bu yapı, kemerler, teraslar, asma katlar ve ormandan gelebilecek tehlikelere karşı etrafında yapılmış hendeklerden oluşur. Henry Mohot, Angkor Wat hakkında şu sözleri yazarak tapınağın Batı dünyasında popülerlik kazanmasını sağlamıştır. Burası Süleyman Peygamber'in tapınağına rakip olabilir. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel yapılardan biri. Romalıların ve Yunanlıların bıraktıkları her şeyden daha heybetli. Ancak bölge insanının içinde bulunduğu barbarlıklar üzücü. Sıradaki eserimiz Cahokia höyüklerini kimi inşa etti? Angkor ve Atlantis kadar meşhur olmayan Cahokia, bugünkü ABD'nin Louis kenti yakınlarında bulunan eski bir metropol. Mısır piramitleri kadar yüksek höyükler, M.Ö. 1050 yılında buranın günümüz Paris'inden bile daha büyük bir şehir olduğunu gösteriyor. O dönemde kıtanın en büyük kenti olan Cahokia, 40.000 nüfusa sahipti. Evler kil ve tahtadan yapılmıştı ve kentte 120 piramit vardı. Tıpkı Angkor gibi Cahokia'nın da Mısırlılar tarafından inşa edilmiş olabileceği gibi çılgın teoriler ortaya atıldı. Oysa Cahokia'yı inşa edecek mimari gelişmişliğe ulaşmış başka kültürler de olabilir. Her ne kadar torunları bu topraklardan kovulmuş olsa da yapılan arkeolojik kazılar sonrasında burada bakır işçiliği, mücevherler, başlıklar, taş masalara oyulmuş kuş adam resimleri,
Chunkey ismi verilen bir oyun ve kafein oranı yüksek bir içecek ortaya çıkarıldı. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda Cahokia'da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun başka yerden gelen göçmenler olduğu, arazinin başka bir topluma ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Cahokia, 1982 yılından beri bir dünya mirası alanıdır. Bir diğer yazımız, volkanın yok ettiği Pompei. Kayıp şehirlerin kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor ve gerçek hikayeleri gizli kaldıkça yeni efsaneler uyduruluyor. Pompei ve Çatalhöyük çöküşten yeni başlangıçlara geçişin pırıltısını sunuyor. Antik Roma'nın en büyük kentlerinden biri olan Pompei, milattan sonra 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması sonucu lavlar altında kalan ve yerle bir olup tarih sahnesine gömülen bir antik şehir. 1599 yılında yeniden keşfedilen şehir, o zamandan bu zamana kadar her süreçte ilgi çeken bir hikayeye sahip. Hamamlar, tapınaklar, preksler, tiyatrolar, duvar yazıları, bazilikalar, caddeler, amfiteyatro, su kemeri, atölyeler, kenar mahalleler, hamamlar, meyhaneler, çamaşırhaneler, değirmenler, fırınlar, kumarhaneler, batakhaneler, hanlar, şehri gezegen tarafından bugün bile fark edilebiliyor. Milattan sonra 79'da patlayan Vezüv yanardağının lav püskürtmeye başlamasından birkaç saat sonra dönemin en zengin şehirlerinden Pompei, 20.000 insanın bulunduğu büyük bir mezarlığa döndü. Çok az insan kurtulabildi ve kaçabilenler Napoli başta olmak üzere diğer Roma şehirlerine kaçtılar. Tarihçi Steven Tuck, Pompei'den kaçanlarının izini sürdü ve göç ettikleri şehirlerde isimlerini değiştirdiklerini keşfetti. Pompei'nin adını isimlerine taşımışlardı. Kalabalık liman kenti Puteoli'den gelenler oğullarına Puteolanes ismi veriyorlardı. Felaketten sonra hayatta kalanların birçoğu yeni şehirlere taşındıktan sonra bile birbirleriyle evlenmiştir. Böyle yapan kadınlardan biri olan Vettia Sabina, Napoli'de bir aile mezarı üzerinde Have yazan bir yazıyla gömülmüş. Have, Romalıların M.Ö. 80'de şehri ele geçirmesinden önce ve sonra Pompei'de konuşulan bir lehçe olan Oskan diline ait bir sözcük. Hoş geldin anlamına gelen bu sözcüğe günümüz kapı paspasları gibi evlerin önüne rastlamak mümkün. Bir diğer konumuz Çatalhöyük'ün insanları. Konya Ovası'nda 9000 yıl önce kurulan Çatalhöyük, Neolitik bir yerleşim yeri. İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük Neolitik kenti, Güney Anadolu platosunda yaklaşık 14 hektarlık bir alan üzerinde yer alıyor. Bir bal peteğinin hücreleri gibi birbirine bağlı evlere çatılardan merdivenle iniliyordu. İlk şehir insanların toplumsal yaşam, duvar resimleri, el sanatları, yemek ve insanlığın yuva kavramı ile tanışmasıydı. 2000 yıl boyunca kesintisiz yerleşim gören Çatalhöyük, dönemin en büyük ve en kalabalık yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dönem içerisinde Çatalhöyük'te en az 8000 insanın yaşadığı düşünülüyor. Burası sadece nüfus büyüklüğüyle değil, bu dönemde Mezopotamya dışında böylesine büyük bir yerleşim olması dolayısıyla ile de oldukça şaşırtıcı bir yer. Çatalhöyük'te bulunan sanat eserler arasında pek çok farklı hayvanın betimlendiği figürinler var. Aynen Göbekli Tepe'deki gibi burada da leoparın önemli bir hayvan olduğu görüşü hakim. Ancak yerleşim hayat ile birlikte değiş tokuş başladı. İklim daha az elverişli hale geldi. Sosyal gerilimler ortaya çıktı. Çatalhöyük'ün gerçek hikayesi belirsiz olsa da tarihçiler, arkeologlar süreci tahmin etmeye çalışıyorlar. Teorilerden biri, insanın ilk kent yaşamının gerilimleri nedeniyle sakinlerinin kırsal göçebe
hayata geri dönmek için Çatalhöyük'ü terk ettikleri yönünde. Bir diğer deyişle Çatalhöyük bir toplum denemesiydi. Daha iyisini yapmak mümkündü ve aileler kendi deneylerini kurmak için teker teker ayrıldılar. Ta ki Çatalhöyük'te kimse kalmayana kadar. Bugün terk edilmiş kayıp antik şehirlerin insanları çevre bölgelere yayıldılar. Kendi şehirlerini kurdular ve bir süre sonra uygarlıklar oluşturdular. Terk edilmiş bu şehirler aslında hiç kaybolmadılar. Onlar sadece insanlığın başlangıç noktası oldular. Evet arkadaşlar, bir konumuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.